Arkadaşlar hepinize merhaba. Kanalda 3. aracını test etmiş olduğum Melih'le beraberiz. Herkese Melih, merhabalar. merhaba dostum. Cupra Leon aldın, Evet. test ettik. Sonra dedin ki onun daha iyisini aldım, onu da test ettik. Şimdi Evet. telefon açtı bana işte geçen hafta. Abi Ami aldım, çok keyifli, çok güzel bir araba. Yalnız karşıya geçemiyorum çünkü araba köprüden geçemiyor dedi. O zaman tamam ben geliyorum dedim. Mekan olarak da başka bir yeri planlıyorduk ama burası oldu. Melih öncelikle çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Senin gibi takipçilere ihtiyacımız var. Evet, aynen Takipçi araçlarıyla kanal daha da güzel yerlere gelecek. Siz de test etmemi istediğiniz bir araç varsa lütfen yorumlardan bana ulaşabilirsiniz ya da daha doğrusu diyelim daha güzel, daha kolay yolu Instagram'dan paylaşıyorum, YouTube'dan bana ulaşabilirsiniz. O zaman ne yapıyoruz? Anahtar tasarımıyla mı başlıyoruz? Anahtar bende. Anahtar sende. Anahtarı aldım. Abi anahtarın pek bir özelliği yok. Şöyle bakalım. Uzaktan açılmıyor, kapanmıyor. 2 tane vermişler. Diğerini nerede kullanacağız? Biri kontak için, biri kapılar için. Üstelik merkezi kilit de yok. Evet. Abi bu olmadı be. Neyse biz hemen tasarıma geçelim. Dostlar muhtemelen yolda gördüğünüzde şöyle bir gülümseme geliyordur diye tahmin ediyorum. Valla ben ne zaman görsem hani böyle bir yüzümde bir tebessüm mutlaka beliriyor. Aracın farklı bir tasarımı var. Zaten mikro mobility yani mikro ulaşım için tasarlanmış bir araç ve aracın ilginç yanı ön tarafıyla arka tarafı tamamen aynı. Farklı olanlar ne? Sadece buradaki ışıkların rengi doğal olarak olması gereken. Ön tarafta led farlarımız var ve farları kapatamıyoruz. Aynı zamanda bunlar gündüz farı anlamına geliyor. Citroen'in kırmızı böyle, kırmızı da değil bu ya, turuncu gibi bir amblemi var. AMI yazısını muhtemelen görüyorsunuzdur. Dikkatimizi çeken şu oldu. Aracın yerden yüksekliği çok fazla yok gibi duruyor. Zaten araç küçük. Lastiğin önünde neredeyse arabadan bahsedemeyiz. Fakat jant tasarımını çok beğendim. 155, 65, 14. Daha doğrusu jant kapağının tasarımını beğendim diyeyim. Herhangi bir havalandırma falan beklemeyin bu arabada. Ön tarafta disk, arka tarafta kampana bulunuyor. Kapı ters açılıyor. Şöyle. İçeriye geçeceğiz tabii ki ama hemen şöyle bir etrafında dolanalım. Camlar bu şekilde açılıyor ve Melih şöyle söyledi. Abi dedi bunları açtığın zaman içeriye püfür püfür hava geliyor. Klima yok mu? Fan var. Ama Fan- kendine hayrı yok. Fan var ama kendine hayır yok. Peki. Üst tarafta bir cam tavanımız var. Wow, çok iyi. Ama bu da açılmıyor. Kapının altında güzel şekiller. Şurada reflektör var. Farklı çizgiler, farklı tonlar var. Aracı gerçekten sempatik, güzel göstermiş ve her yer plastik. Ben dedim ki burayı açabiliyor muyuz? Burayı da açamıyormuşuz. Hani şurada belki küçük bir yükleme alanı olur diye düşünmüştüm ama ne yazık ki o da yok. Görmüş olduğunuz gibi ön taraf, arka taraf aynı. Bu kapı da böyle açılıyor. Bu böyle açılıyor. Çok ilginç. Evet, o zaman hemen aracın içini anlatmaya başlayalım. Üst tarafta malzemeler var. Böyle farklı farklı eşyalarınızı koymak için, sabitlemek için de aynı zamanda kullanılabilir. Termos için bir yer var. Burada termos için bir yer var. Şurada askılıklar bulunuyor. İşte bagaj bölmesi asıl burası. Şöyle fileyle burası ayrılmış. Koltuklar şu şekilde. Annesi minder koymuştu ama biz minderleri aldık arkadaşlar. Bakalım aracın hissiyatı nasıl olacak onu görmek istedik. Vites değiştirme düğmelerimiz burada bulunuyor. Fan dörtlü. Rezistansımız da bulunuyor. Yani malzeme kalitesi anlamında, işçilik anlamında şöyle kaynaklarını gördüğünüz demir bir kafesin içerisinde aslında olduğunuz farklı bir araba. Fazlasını da böyle hani beklemeyin, ne bileyim bir elektrikli el freni falan beklerdim aslında, isterdim. Arkada şöyle küçük malzemeleri koymak için bir alanımız bulunuyor. Şurada bir kapaklı gözümüz var. Onu açtığımızda da silecek suyuna ulaşıyoruz. Bir de burada sigortalarımız bulunuyor. Silecek suyu ve sigortalar burada. Şuradan da bakarsanız aracın tekerleğini görebiliyorsunuz. Ufak tefek işçilik kusurları elbette var. Mesela şuradaki kaynak izlerini falan böyle açıkçası görmek istemezdim. Fitil bölgesinde bazı sıkıntılar var. Bu tarz işçilik kusurları bulunuyor araçta. Burada bir malzemelik var. Sünger koymuşlar herhalde ses yapmasın diye. Eşyalarınızı artık buraya koyacaksınız. Şöyle bir kapı sesine de bakalım. Önde arkada bir bagaj yok. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Dış tasarım, iç tasarımla ilgili hemen sürüşe geçelim diye düşünüyorum. Ne dersin? Ben 0.45 süresini merak ediyorum. 0.45. Çünkü 100'e çıkmıyor zaten. Aynen. Benim de güzel planlarım var Melih. Bakalım inşallah güzel bir test bakalım. bizi bekliyor. Farlarımızı açalım görelim. Dörtleri yakalım. Selektör var mı? Selektör yok. Selektör yok. Ama bu İlginç. Ah, korna bir daha alalım. Nereden çalıyorsun? Minibüsçü gibi.
Minibüsçü gibi, süper. Peki frene basar mısın? Güzel. Dörtlü geriye alır mısın? Şu an aldım. Şu an aldın ama ışık yok. Nasıl Evet, oluyor? Ama Citroen- buna dikkat etmek lazım. Hem selektörümüz yok hem de geri ışığımız yok. Buradan tabii ki not kırıyoruz. Aynaları da bir gösterelim mi şöyle? Melih kardeşimi ilginç. Sinyalleri unuttuk. Kayar sinyal mi var? Dörtlülerden farklı bir şey yok Melih. Ama çok tatlı. Araba gibi sen de güzel gülümsüyorsun. Yüzündeki gülümseme hiç eksik olması kardeşim. Allah razı olsun. Annemize de selam gönderiyoruz. Ellerinden öpüyoruz. Aracın içinde normalde sunroof perdesi bulunmuyor. Bunun özel üretildiği bir yer varmış İzmir'de. Oradan sipariş verdik. Annem de bunu montajladı. Bu şekilde aracın içine biraz uyumlu Evet, güzel sunroof olmuş. perdesi Evet. mevcut yani. Çünkü burada herhangi bir yalıtım yok. Evet. Yani ısı yalıtımı yok. Aynen. Pişersin içinde. Çok sıcak oluyor. Sıcak ama olur. bu kesiyor biraz da olsa. Vallahi güzel. Eline sağlık. Bu arada sen bu aracı annene aldın. Aynen doğru. Hem selam iletelim hem de güzel günlerde kullanmasını dileyelim. Evet inşallah. İnşallah. En kısa dış çekimimizi yaptık Melih. Bu kadar. Hadi bu kadar. Şimdi gelelim en sevdiğimiz kısma, yani sürüş kısmına. Şimdi ben buraya nasıl bineceğim ama bilmiyorum. Şöyle eğildim. Ah! Ah! Evet, bu arada arkadaşlar ilk defa kullanacağım. Melih dedi ki abi önce bir istersen Evet. biraz kullan. Yok, ilk defa kullanacağım. Melih sen şimdi bana anlat abi. Şurada gördüğüm kadarıyla evet, Evet. ayarım var. İleri geri gidiyor. Aynen. Yükseklik ayarım tabii ki yok. Bu Çok arada şükür onu yapmışlar yani. bu arada koltuk çok sert ve gerçekten yani Minder annemin lazım. minderlerini alsak mı diye düşündüm ve şu anda zaten terledim. Arka taraf terletti bile. Emniyet kemerimiz var. Evet. İyi, güzel. Akşam da Volvo ile biraz gezelim ya. Değil mi? Anahtarı sana vermiştim en son. Kontakta takılı. Kontakta şu anda. takılı. Kontağı da elektrikli araçlarda hiç sevmiyorum ya. Neden? Abi elektrikli araba bu ya. Ne kontağı? Bir kere daha çeviriyoruz ve aynen. Bir de marş yapıyoruz ha. Aynen. İlginç. Evet, gösterge panelimiz geldi. 55 kilometre menzilimiz var diyor. 225 ile başladık. Bakalım menzil testi. Onu sıfırlayabiliyor muyuz? Onu sıfırlayamıyoruz. Hiç keşfedemedim. Çok güzel. Trip A, trip B burada zaten abi hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Ana, hakikaten ne? Hiçbir şey yok. Neyse, viteslerimiz var en azından. D'ye taktık. Camlarımız açık kalsın çünkü çok sıcak. Deneriz. Fanı falan da deneriz. El frenini indirdik. Sinyalimizi de verelim. Rotaya İyi, bak. kötü değil ya. Rotayı ayarlarız ya. Gönlümüzün götürdüğü yere gideriz. Bastık gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar arabanın içinde bir yankı var. Değil mi? Evet evet. Bir yankı var. Anlatamam. Arabanın arka tekerleğinin biraz önünde oturuyoruz. Evet. Oturma pozisyonumuz bu şekilde. Direksiyonda hiçbir şey yok arkadaşlar. Hissiz. His mis yani hak getire. Zaten his aramıyoruz zaten. İki kişiyle mesajlaştım. Dedim ki YouTuber arkadaşlar bunlar. Citroen Ami çekiyorum. Aman ha dediler. Takla atma. Taklaya gelmeyelim inşallah. Bu arada direksiyon toparlamıyordu ha sanki, değil mi? Evet toparlanmıyor. Toparlamıyor. Kamber, kaster hiçbir şey yok. Neyse, müzik sistemimiz de yok. Evet. Radyo da yok. Bugün olmayan şeylerden bahsedelim. Abi çok ilginç ya. Ama dışarıdan sanki varmış gibi gösteriyor. Dışarıdan bakınca böyle bir araba gibi düşünüyorsun ama araba değil. Bir motor sesi böyle tabii ki geliyor. Ana abi çok ilginç bir oturma pozisyonu var. Biraz böyle sandalyenin üzerine oturmuşum. O hissiyattayım. Sen nasıl hissediyorsun? Yani ben normal geliyor bana ya. Çok böyle Alıştın mı? alıştım herhalde aynen. Alıştın. Tabii yani bu İlk tarzda sürdüğümde ben de çok şaşırmıştım evet. bu tarz bir araçta zaten amortisör de yoklar listesinde. Amortisör var ama arkadaşlar yok gibi. Çok iyi çalışmıyor. Bu arada freni hiç beğenmedim abi. Böyle çok da hızlı bir eleştirilere girdim ama yani freni pedalına bastığım zaman bak senin de hep ayak izin orada olmuş. Ha. Hep pedala denk geliyor. Pedalın o kısmına denk geliyor. Evet. Ayaklar benim büyük. Sinyal verdiğimde 3-4 defa sinyal verip kapatıyor. O güzel. Ha, konforlu sinyal var yani. Var. Anam. O kadar çok içeri ses geliyor ki. Ana. Abi. Korna çalmadan önce şöyle bir uyarmak lazım yani yan taraftakini. Rejenerasyon yapıyor mu fren Evet, yaptığında? yapıyor. O da güzel. Ama ben açıkçası hani koymasalar ya olmasa daha iyi olurdu diye düşündüm. Çünkü çok fazla fren yapıyor. Ama bu güzel. Tek pedallı kullanım var mı? Ona bir bakalım. Geldik mesela. Ayağımızı çektik. Duracak mı? Durdu. Evet. Alışmak lazım bunu. Evet, evet güzel. Yani şehir içi için güzel. Frene az basabilirsin. Yani
Tüketime eksi yansımaz mı bu? Hani çok fazla fren yapıyor. Aslında Hayır, kendini tüketime arkasına iyi gitse- yansır. Tüketime İyi mi? iyi yansır. Niye? Çünkü sen mesela bayır aşağı iniyorsun. Aha. Ayağını çektin. Potansiyel bir orada enerji var. O enerjiyi Evet. ne yapacak? Elektrik enerjisine çevirecek. O açıdan güzel. Ayna ayarlarımız manuel. Şuradan ayarlayayım abi ben. Şunu da İleride virajına bakabiliriz. Abi viraj hususunda kafamı falan da vurdum. Üstüme gelmeyin. Şurada bir virajımız var. İyi tamam basıyorum abi. Tam gaz bastım. Oo 45'e Taklaya gelmeyelim benden abi. 45'te zaten sınırlandırdı. Valla taklaya gelirsek geliriz abi. Yapacak bir şey yok. Dönüyorum. Evet. Yok lan. İyi be. Ya 45'te de bununla taklaya gelirsek. Abi ya. Onam frenlerde ABS diyor. Abi Bak o yok bu yok. Bir de arabayı diyorsun ya. Öyle miymiş falan. Sen de bilmiyorsun arabayı ya. Abi bu ne ya? direkt kızakladık vallahi. Direkt kızakladık. Bir daha basıyorum. Arkamda kimse yok. Ama iyi duruyor. Duruyor canım. ABS'ye de gerek yok demek Oh ki. lastik koktu. Koku da geldi. Ama yalnız şöyle güzel. Şöyle elini hafiften çıkaracaksın Evet. dışarıya. Böyle kullanacaksın Benim abi. boyum kısa olduğu için mesela kendi arabamda yetmiyor böyle eli sallamaya. Burada ama Güzel. Buraya öyle koyacaksın. Gayet iyi. Peki camları kapatalım bakalım. Hani ses çok değişiyor mu? Evet. Ses. Ya. Çok büyük bir değişiklik yok. Lastik sesi içeride. Ana çok sesli bir şey ya bu. Bastığın zaman bu Fan. fan Veriyor gibi sanki ya. sıcak mı veriyor soğuk mu veriyor? Bence serin veriyor şu an. Serin yani veriyor. normal hava nasılsa öyle veriyor. Yok bak tek pedal gidiyorum ben frene basmıyorum şu anda. Evet. Bu arada arkadaşlar biz ses mes diyoruz ama mikrofonda gürültü önleme özelliği var. O yüzden size tam olarak gelmiyor olabilir. Ha şunu yaparız. Bir 5 dakikada aktif gürültü önlemeyi kapatırız. Onu size hissettiririz yani. Peki mesela bu araba şimdi böyle biraz dışarıdan sempatik ya. Evet. Oldu trafikte böyle tartışmalar olabiliyor ya. Evet. Girebiliyor musun tartışmaya falan? Yok, Mesela yani- el freni var en azından böyle şöyle. El freni El var. freni çekip tamam mı? Ama camdan maalesef hani birine bir şey söylemek için eğilmen gerekiyor. O esnada zaten sinir minir kalmaz. Kalmaz. Zaten Ben zaten- başkasını da ciddiye alacağını düşünmüyorum bu arabayı. Basıyorum. Ha, Ha, okey. basarak Aynen. açıyorsun. Ana. El freni indirdik. 0-100 kalkış. Önden çekişte. Aynen. Patinaj da çekiyor yani öyle Yani asfalt kötü olursa çekiyor diyorsun. düzgün asfaltlı da biraz Yapıyor mu? yapıyor. Allah Allah. Vahşi çocuk. Arabada neyden bahsedeceğiz? Mikro mobility. Yani bu olay aslında bir yerden bir yere hızlı bir şekilde gitme. Bak mesela çantayı buraya koyduk. Burada ayaklarını da uzat. Bayağı bir yer var. Yanda filelerimiz var Fileler var. kapılarda. Daha ne olsun? Ön tarafta yükleme alanı var. Ön tarafta yükleme alanı var. O zaman termos testini yapalım diyeceğim de nereye koyacağız termosu? Şuraya. Güzel. Burada bu sallanabilir. Burada da durabilir. Tamam burada dursun abi. Mesela çantayı buraya da asabiliriz. Değil mi? Aynen. Bu da güzel bir Asma yeri çözüm. var. Asma yeri var. Ha bu arada kapıyı şuradan açıyormuşuz. Doğru. Bu kapıyı tutmak için. Kapı kolu yok çünkü. Ha, renkler falan çok hoş, çok güzel. Ama Direksiyon hissiyatına bakalım mı Erdem abi? yok ki. Nasıl bakacağız? Kafa dirayetine bakalım o zaman. Neye ne? Kafa dirayeti. Kafa dirayeti. Abi, şş, Yatma çok var. yatma var. Yatıyor yani. 45'e geldiği zaman da zaten gücünü kesiyor. Evet. Bu olması gereken bir zorunluluktan dolayı böyle. Fakat sen rekor kırdın dedin. Kaç kilometre yaptın bu araçla? Boş vitesi alarak uygun yol koşullarında 97 kilometreyi gördük. Bayır Bunu da- aşağı. Evet, onu da eklersin. Ama vites boşta olması lazım. Aynen. Allah. D'de sınırlıyor. D'de Geçelim. sınırlıyor. Peki mesela rampa falan çıkarken sıkıntı yaşadın mı? Rampada mesela Beylikdüzü rampasında bilenler bilir. Yani çok önde bir şeyler oluyor. Abi ben dedim şunlara yetişeyim diye de tam gaz yaptım yok. Bir de sol şeritte kaldım. Ha pardon abi özür dilerim. Bu arabanın yeri sağ taraf. Yani 45'te mesela yokuşa başladım. 2 kişiydik. 37'ye kadar falan düştüm. Yani tek kişi olsam belki 40-41'lere kadar düşerdim. Aha. Hani çok ekstra bir şey yapmıyor, düşmüyor yani. İyi güzel. O anlamda iyi. Yani hızımı alarak mesela limitör kaldırabiliyorsun. 70 kilometreye falan çıkartıyorlar. Aha. Yazılım atarak. 70 ile girsem oraya mesela yokuşun sonunda belki en fazla 50-55'lere düşmüş olacak. Normal araba gibi gidebilirsin yani. Mecburen at camı serinle abi. Evet. Olayımız bu. Çok geliyor ama rüzgar değil mi? Geliyor geliyor. Rüzgar iyi geliyor.
İşte gündüz sıcakta çok çıkmayacaksın. Ona Evet. dikkat edeceksin. Hani aynanın görüşü iyi, küçük ama sol tarafta sıkıntı yok da sağ tarafta sıkıntı var. Evet. Orası daha böyle merceksiz gibi bir şey gibi geldi Ha. bana. Sol taraf biraz daha güzel gösteriyor. Yani biraz daha açısı aynalar iyi. mesela kapalı olsa bile çok rahat gidersin. Çünkü şöyle baktım, böyle baktım hemen Ha, görebiliyorsun yani. doğru söylüyorsun. Biraz boynunu çeviriver. Hatta sağ aynaya bakmaktansa ben şöyle bakış atmak daha rahat geliyor Daha rahat. bana. Küçücük aynayla uğraşmaktansa. Maltepe'de normalde benim çekim yerim. Gelemedin. Neden? Köprüyü geçemiyor bu araç. Köprüyü geçersen belki bataryam da biter. Ya Batı o da 75 ayrı bir kilometre. konu ama yani muhtemelen de zaten polisler çevirir. Ha. Otobana da çıkamıyorsun ama E5'te çıkabiliyorsun. Evet, E5 ile ilgili sıkıntı yok. Park yeriyle ilgili de sıkıntın yok. aynen. Yani Park yeri bulamazsam sıfır bir şekilde kaldırıma yanaşıyorum. Kamyonet vesaire de geçebiliyor zaten. abi şuraya En sevdiğim şey o. girelim mesela. Hop. Geldik. Şimdi mesela Göremeyeceğiz. Göremeyeceğiz. Aynayı mesela aşağı indirebiliriz. aşağı. Aynen. Ama zaten o kadar da gerek yok ya. Şuradan Aynen. hafiften böyle bir kalkıp hop. Buraya kaç tane amis sığar değil mi? Arabanın önü şurada zaten. 2 tane daha arkaya sığar ha. Dikiz aynası da yok. Evet. Evet yani bir araba gözüyle bakamayız buna. Zaten bakmamışlar. Onlardan birazdan bahsedeceğim. Şimdi çevirdim. Toplamıyor mu bu arada? Sanki Sinyali de toplamıyor, yok. Evet, sinyali de toplamıyor. Olsaydı be. Yani bir motosiklet diyeceğim ama bazı motosikletler bundan daha iyi gibi geldi Daha bana dolu. yani. Daha dolu. Peki bu aracı mesela sen annene neden aldın? Kimlere tavsiye edersin? Biraz bunlardan bahsedelim istersen Melih. Evet. Araç sürmeyi öğrenmek isteyenler, ufak, pratik bir araç. Hani bununla öğrenebilirler. Aslında tam olarak bundan dolayı almadık ama şehir içindeki rahatlığından dolayı. Yani haftalık böyle bazen şehir içinde işlerim oluyor. Bak Ee, bize güldü mesela. Aynen, hanımefendi. doğru. Niye? Komik bir arabadayız. Aynen. Sempatik bir arabadayız. Ufak Tamam. tefek işlerde böyle hani çok pratik oluyor. Hani araçta zaten İstanbul'da şehir içinde yer bulmak çok zor oluyor. Bununla istediğin yere girebiliyorsun. O açıdan hani şehir içi kullanımı olarak çok mantıklı geldi. Hafif bayır yukarıyım Aynen. ama Tutuyor gene bence. gene tutuyor hafiften. Çok az bir geri geldi. Ama bak bildirim Bildirim geldi. Uyardı. Uyardı. Geri kayıyorsun dedi. Güzel. Tabii ki auto hold falan olmasını bekleyemeyiz yani arkadaşlar. Şunlar ne abi? Silecek. Sileceği çalıştırmış selektör olduk. gibi yaptığın zaman da Aynen. Ya bunu videonun sonuna saklayacaktık. Neyse yine çok fazla silmedik. aynen. Bir gösterelim artık ya. Olsun yine de sileceğin üzerinde. Evet. Gayet güzel. Sol tarafı temizliyor bence yeter. Öyle çok fazla sağa sola da gelmedi. Hakkında yemeyelim canım. Güzel yanları da var. Görüş anlamında en azından her şeye hakimsin. Ben sadece böyle hani bir bakayım şöyle bir baş mesafesi olarak. 1.85 arkadaşlar benim boyum. 4 parmak var burada. Burada herhangi bir sıkıntı yok yani diz mesafesi zaten Aynen. rahat rahat var. Evet. Koltuk o kadar rahat değil ve terletiyor. Buraya küçük böyle bir minder. Kışında belki bir şey yaparsın. 12 volt çıkışın da yok gerçi senin. Var mı? Yok abi 12 volt çıkışı da USB yok. var sadece de ya aküden Belki bir aşağıdan bağlantı. çekebiliyorsun. Evet. Aynen. Oradan bir bağlantı yapıp koyabilirsin. Buradan sağdan kaçabiliriz. Öyle rastgele gidiyoruz ama. Olsun her şey doğaçlama. Bıraktım mesela direksiyonu hop bırakma lan. Toplamıyor. Her şeyi de uygulamalı göstermemek lazım demek ki. Hemen aracın pratikliğini gösterelim. Evet geriye Gene geçmedi. bastım aldı ama pratikliği gösterdik ya. Şuraya girelim aşağı çıkar mıyız? Çıkarız. Çıkarız herhalde. Evet. Böyle de laps diye girebiliyorsun. Altını sürtme ihtimalimiz var mı? Yok ya o Devam kadar. edersek sanki. Devam edersek. Ama bak adamlar geçiverdi yani şu kadar gelmemizle Aynen. beraber. Evet dedi arkaya bak böyle işte ya. Bir kişi Bir daha kişi daha geliyor. geldi. Melih biz düz yola gidelim ya bro. Baksana bayır testi yapalım gel. Bu aralar çok meşhur. Sen de sordun ya Ankara'da abi bayır testi falan. Çıkamazsak ne olacak peki? Çıkamazsak vallahi bayağı vallahi şş. Anam frene bastım. Gaza Aa bastım. şu an tutuyor mu? Ben tutuyorum. Ha. Hem frene hem gaza basıyorum. Pedal yok. Şimdi R'ye aldım. Evet gaza bastım. Evet geri geliyorsun. Lan iyi lan. Ha. Oo. Korktum ha. Çıktı vallahi. Allah çıktı. Geldik görüyoruz zaten. Tık diye ses gelmesin. Bu arada direksiyon sert. Evet durduğunda sert. Durduğunda sert. Yani muhtemelen öyle bir hidrolik desteği falan yok. Hiçbir destek yok. Ana. Şş. Abi böyle beklemiyordum ya. Ama böyleymiş. İlk defa böyle bir aracı test ediyorum dostum. Hani kusura bakma hani sürçülisan edersek de affola. Önü de göremiyorum şimdi orada belki yer var ama park sensörü yok. Ha ihtiyaç yok ama
ihtiyaç yok mu? O Allah, onu siz değerlendirin. Sağ yapalım. Bence olsa güzel olurdu Evet. en azından. Terledim ha Melih. Allah terledim. Konforlu. Konforlu. Çok güzel. Bayağı konforlu. Citroen bu süspansiyon işini Gel şurada yapıyor. hemen dondurma alalım ya. Olur. Hemen şuraya park edelim. pratik. Aynen pratik. Bak şuraya dükkanın önüne bıraktık abi. Dondurma alalım abi. Bu arabayla güzel yanılır. Anam zar zor da olsa girdik. Dondurma güzel de. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Kesen dolu olsun kardeşim. Amin cümlemizin. Ay anahtar. Bende mi? Ne anahtarı ya? Düğme olacak. Bir de böyle basıyorum ha. Çeviriyorum. Kontak çeviriyoruz evet. Çıkış. Aydınlatma çok güzel yalnız ha. Evet. Geceye kalsak böyle bir gece hayatı yapsak mı bu arabayla? Aydınlatması çok iyi. Sana bir şey söyleyeceğim. Şaşıracaksın. Arka tarafta bağımsız süspansiyon var. Ne? Gerçekten. Ara çekimler aldım. Aracın altına bakayım dedim. Süspansiyon bağımsız. Ben dedim ama süspansiyonun içini Citroen yapıyor diye. İnanmadım bana. Çok iyi. Ön tarafta tabii doğal olarak bağımsız. Ön taraftaki o disklerin, malzemelerin falan böyle görüntüsünü aldım. Hani tamam araba zaten hafif bir araba. Bence güzel ya. O zaman torsiyon olsa herhalde ölürdük zıplamaktan. Evet, O yüzden çok evet. zıplatmıyor. Çok aslında. zıplatmıyor. Çok zıplatmıyor. Yani şimdi bak. Hemen de tezimizi çürütüyoruz ya. Of. Yol bozuk burada Yok, arkadaşlar. zıplamadı ama bence gene. Ha? Zıplamadı. Arka taraflar kampana, işte bunun bağlantıları falan gidiyor. Ha. El freninin bağlantıları oraya gidiyor, onu gördüm. Sonra Evet, kimse yol vermiyor. ön tarafta o senin böyle bir malzeme var dedin ya. Alt tarafta gözüken bir yer var Evet. demiştin ya. Orası da ön aksın bağlı olduğu yer. O gözüküyormuş. Oralara falan dikkat et bak, vurma sakın ha. Ha. Mesela park ederken falan orayı vurursan düzene zarar verirsin. Direkt şasi yani. Tabii. Kolların bağlı olduğu yer iyi olmaz. Mesela bir kasisten hızlı gayet güzel geçti. Kasis de küçüktü ya. Yok, konfor anlamında hani şimdi yanlış bilgi vermeyelim. Konforlu diyemeyiz. Evet, diyemeyiz Yani aynen. biz de böyle kötülemek için de söylemiyoruz yani Yok, hani. yok. Ya ben böyle biraz da hani zıplatacağını falan düşünürdüm ama hani beni de o şaşırttı biraz. Hani öyle aşırı bir zıplama yok yani. Hı hı. Evet, patinaj çekiyormuş. Ama ara hızlanmaları falan Yeterli değil mi? yani anca yani. Ya bak şimdi bende 125 cc'lik motor var. Aha. Küçük bir motor. Sanırım o bundan daha iyi gidiyor. Zaten hani bayır aşağı 100 yapıyorum yani. Tam gerçekten de bayır aşağı 90 yapmışım ama ben düz yolda 80 yapıyorum. Ha. Heh, öyle söyleyeyim. Tabii motorla da kıyaslamamak gerekiyor. Sonuçta dört tekerleğin içerisindesin, güvenlisin, Evet. yağmur yemiyorsun, rüzgar yemiyorsun. O anlamda güzel. Bu arada rüzgar falan dedik de aklıma şey geldi. Şu aktif gürültü engellemeyi kapatıp bir içerideki sesi verelim ya. Evet arkadaşlar, şu anda gürültü engelleme özelliğimiz yok. Biz ne duyuyorsak muhtemelen siz de onu duyuyorsunuz. Biraz sessiz kalayım dedim. İstersen camları da kapatalım. İstersen hızlı geçeyim, ne olacak ha? Evet. Şimdi konforu tekrar değerlendir. CU versiyon Çupra'ya benziyor. Cupra diyelim ya. Cupra değil mi? Araba alışkanlığı. Balık değil mi Cupra? Ha, bu arada şöyle göstereyim. Melih'in hediyesi arkadaşlar. Zaman zaman takarım. O da ne zaman çekimde görse çayını şöyle Evet. arkasında ekran. Abim benim bilekliği takmış diye, sağ olsun. Hediyen için teşekkür ederim. Abi bak, Ben de. şehir içerisinde sağ olasın. Şehir içerisinde bence en büyük sıkıntılardan biri fren pedalının konumlandırılması, benim o hoşuma gitmedi. Çok o beni aşağı mı rahatsız etti. konumlandırmışlar? Abi aşağıda Evet. ve uygun değil ya. Sürekli o metal şeye basıyorum yani. Aynen. Oradaki demirine Yani basıyorum. Frenin kendi en altına Basacağım basmak için, yer aynen, biraz daha basacağın böyle yere basmak yukarıda için olsa sanki belki daha iyi. ayağını böyle geri kaktırman ayağımı falan evet, gerekiyor. ayağımı- Soldan gidecektik bu arada. Tamam, hemen hemen manevra dönelim. kolaylığına- Manevra kolaylığı ama Tekle döneriz bence. hadi bakalım lan. Hii.
Ana! Döndük ya lan. Evet, güzel bir yanı. Oo çok iyi ya. Ama tabii oraya doğru tekrar direksiyonu toparlamak Toparlamak lazım. Direksiyonu toparlayacağım. Şeyi de. Bu arada sıcak oldu. Hemen sıcak Aynen. oldu. Açıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra mikrofon ayarlarını tekrar geri getiriyoruz. Çünkü Evet. kızabilirsiniz bize böyle devam edersek. Şurada bir yerde duralım hemen. Durunca da sessiz ha. Evet, 45-46'yı gördük. Burada 45 Eyvah. gibi. Ama fren. Süratler yakın gibi birbirine. Arada büyük fark yok. Buradan 0.45 kalkış mı yapsak, ne yapsak? Bastık gaza. Oo, çanta yere düştü. Evet. Termos geldi. Elektrikli arabanın da şeyi var. Olayı var yani. Şöyle bir basalım. Son hızda ne görüyoruz? Ona bakalım. Ölçümlerimizi ona göre ayarlarız. 45'e her zaman çıkamıyoruz. 44 ölçelim biz. 0-100 değil. 0.44 için kalkış yapıyoruz arkadaşlar. Fren gaz yaptım. Şimdi. Tam 10 saniye. Zaten fabrika verisi de 10 saniye. Çok az böyle bir bayır aşağıydı arkadaşlar. Doğrulanmış zaman 14.4 diyor ama bu içten yanmalı Ha. araçlar için hesaplanmış. Evet. 9.9'u kabul edebiliriz. Fren testi yapmak istedim de. Fren testi değil, şurada viraj testi yapalım. Nerede? Kelebekte. Tamam, kelebekte viraj test. Hayda. 45'e girersek ölürüz. 45'te girmem. Şuradan yonca yapacağız. Aynen. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Şöyle frenleri de deneriz. Anam ben koltuktan düşüyorum zaten aga. Abi koltuk zaten popom kaydı. Arabadan önce ben devrildim. Evet, Ami'yi devirebilecek miyiz? Devam edebilirsin. Şerit bizim. Bizim o güzel. Güzeldi ya. Öyle kolay kolay da devrilecek bir araba değil. Fren testi. Oh. Bunun olacağını tahmin Ver etmedim. verseydin keşke. Ana. Ay bu gitti. Abi arkam boştu. Ay. Evet demek ki termosu güzel tutmuyor. Termosu buraya koyacağız. Dedim fren testi yapayım. Camı kıracaktık ha. Camlık olacaktık. Of ben terledim, acayip terledim abi. Fanı deniyorum şimdi. Fan hani işe yarıyor mu diye. Bakalım onu da söyleriz. Oo. Şuradan tekrar bir yonca yapacağım. Hoşuma gitti çünkü viraj. Tam gaz, oturdum. Dönüyorum. Ah! Şerit yine bizim. Şerit yine bizim. Evet. Ah! Abi güzel be. Sadece koltuğun üzerinde hani durmakla bir sıkıntım var. Çünkü böyle hani ayağımı yaslayacak bir yer de yok, tamam mı? Böyle çok tutamıyorum da. Hazır mısın fren testi için? Gene mi? Allah. Hadi şurada bir tane daha Tutacak yer yapalım. de yok. Şurada duralım abi. Abi Yan araba yanmıyor zaten, tamam mı? yan döndük. Direkt yan döndük. İlkinde de yan dönmüştük, hatırlıyorsun. Öf, yanık kokusu da geldi. Buradan da ses geliyor. Aç abi şurayı. Yok. Anam, içerisi çok sıcak. 8 metreye durmuşuz. Normal bir arabayla aslında. Normal bir 45'ten arabayla ben dönüşte Volvo ile bir deneyeceğim. Onun Tamam. lastikleri de iyi değil, tamam mı? Kaç metreye durduğumu sana söyleyeceğim. Bu 8 metre. Çok Ha, bir komik şey ama yan ifade etmiyor döndük bana ya. açıkçası, tamam mı? Ama ikisinde de böyle döndük ya. O ilginç oldu. Bir de niye sağa doğru değil de sola doğru dönüyoruz acaba? Vallahi istersen bir daha deneriz yani. Şöyle yapalım. Ses var diyoruz ya. Hani ne kadar ses var? Desibel olarak ölçelim istersen. 70 desibel arkadaşlar. 45 ile giderken 70 desibel ses var ve asfalt gerçekten çok iyi. Kötü asfaltta daha fazla ses geliyor. Ama iyi bir asfaltta 70 desibeli aldık. Camı açarsak ne oluyor? Ah. 73-75 desibel arasında geziniyor. Zaten camı açmadan olmaz arkadaşlar. Yani kanter içinde kaldık. Cam açılmalı. Buradan dönebiliriz. Buradan dönelim. Aynen. Burası da yonca. Bir daha mı istiyorsun? Allah. Allah. ESP, ABS. ESP, ABS hiçbir şey yok. Çanta yanıma geldi. Oo. İyi be. Nasıl? Sence nasıl? Sen nasıl hissediyorsun? Yani bilmiyorum, her an devrilecekmişiz gibi hissediyorum. Devrilecekmiş gibi mi hissediyorsun? Yok bak, yukarı çıkarken hafiften bir güç kesti. Burada da motorlar vardı zaten.
Dengesiz gelirsen sıkıntı yaşarsın ama böyle Evet. Kendi- Oturtursan evet kendin işte devireyim ben bunu dersen yani kolaylıkla o kadar devirebilirsin. hemen devrilecek de bir araba Evet, değil. doğru. Dondurma yedik. Şekerimiz biraz yükseldi ama Evet. ben sana çocukluğumuza gidelim. Zulakat yiyelim. Teşekkürler. Aynen öyle oldu. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Tatlı bir arabadayız zaten. Şimdi ben almış olduğum notları söyleyeyim. Maksimumumuz 45 demiştik. Zaten ölçtük 45. 75 kilometre WMTC. WLTP değil de farklı bir ölçüm yöntemi var herhalde. 75 kilometrelik bir menzilimiz var. Sen ne kadar elde ediyorsun? 75'i yakalayabiliyor musun? Az çok test etmeye çalıştım. 65 gibi şu anda kayıpsız oluyor. Kayıpsız oluyor. 4 saatte %100'e kadar şarj oluyor. Nereden şarj ediyor onu göstermedik. Ben de bilmiyorum diyormuşum sana. Ya onu da bil. O kadar da değil. Nereden? Şu kapıyı açıyoruz. Açma şimdi. Gerçekten açıyor. Sonra Üstüne kapatıyoruz. Fiş burada. ana. Aynen. Fişimiz burada. Yukarıdan 3. Üçlü kattan priz. sağdan bu arada. Aa. Evet. Uzatmayı sallıyoruz aşağıya. Hmm. Bunu takıyoruz. 3-3,5 saatte fulleniyor. Çok iyi. Aynen. Bataryası 5.4 kWh bir bataryaya sahipmiş. Yeterli. İşimizi görür. Normal şarj istasyonlarında şarj edemiyoruz. AC'de ya da DC'de Evet. şarj edemiyoruz. Sadece 220 volt prizle şarj edebiliyoruz. Bu önemli bir husus. Evet. 6 kW'lık bir elektrikli motorumuz var. 8 beygire denk geliyor yaklaşık. 40 Nm'de torku var. Yeterli bence. Fazlası yok ama yeterli yani. 10 Hani saniyede top speed'e çıkıyoruz işte. yani top speed dediğin zaman zaten 44'e çıktık 10 saniyede. Top speed derken aracın ağırlığı 483 kilogram. Bagaj 63 litre diyor ama şuradaki bagaj. Yani şuradaki saklama alanı Olmayan 63. bagaj. Evet yani ben bir bagaj aramıştım açıkçası. Bu araba aslında bir araba segmentinde değil bu araç öyle söyleyelim. L6E sınıfında hafif 4 tekerlekli araç olarak geçiyor. İşte o yüzden otobana çıkamıyorsun. Yani bir 50 cc'nin altındaki motosikletlerle aynı kategoriye Ha. konulmuş. Evet. Bataryayı tamamen bitirdiğimizde 5.4 kWh'e 75 kilometre yol yapıyoruz. Aha. Buradan hesaplanabilir. Bakayım hemen. 27 TL verdi. 27 Aynen. tamam. 30 diyelim abi. Aynen. 30 liraya 75 kilometre. Çok ciddi bir şey bu ya. Gerçekten. Su alsan marketten Evet. 15 liradan aşağıya zor bulursun soğuk suyu. Bedavaya gezebiliyorsun. Bedavaya Aynen. geziyorsun. Bak ne güzel gezdik. Testimizi yaptık. Test bedavaya geldi. En maliyetsiz test bu olsa gerek. Aynen. O zaman ben şöyle bir özetleyeyim. Ondan sonra da sözü sana bırakayım. Sen de neler yaşadın, neler ettin, Hı. bir artısını eksini söyle. Ondan sonra Sonradan bitirelim. gideceğiz. Açıkçası ben tam da kasisten geçmişken biraz daha böyle konforlu olsun diye Ha. bekliyordum, istiyordum. Konfor anlamında sıkıntı var. Direksiyonun toplanmaması bir sıkıntı. Ani manevralarda çünkü sen az önce bir Allah Allah falan deyiverdin. Fren pedalının bu hissiyatını açıkçası hissiyattan ziyade konumlandırılmasını beğenmedim. Yani dışarıdan baktığın zaman böyle daha teknolojik duruyor. Evet. Ama o kadar da değil. Yani bir de mesela en azından bir radyosu olsun isterdim. Aynen. Hoparlör. Onun için ses bombası. Ha, ses bombası koyacaksın. Evet. Öyle olabilir. Yalıtım anlamında da şöyle özetleyelim. 70 desibel ölçtük ya 45 ile. Normalde kötü bir araba test etmiş olsak Toyota. Toyota, Honda gibi falan böyle ses yalıtımı iyi olmayan bir araba test etmiş olsak biz 120'de elde edeceğimiz sesi 44'te elde ediyoruz. Bu arada 120'de 67-68 desibel ölçtüğümüz araçlar da var. Evet. Onlarla kıyasladığımız zaman gerçekten ses anlamında Gene zayıf kalıyor. tabii bayağı zayıf kalıyor. Bu arada şehir içerisinde biraz daha fazla konfor anlamında yoruluyoruz. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Ha bir de geri vites lambası bak. Bu bence Evet. Güvenlik açığı güvenlik aslında açığı ya. kesinlikle. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Yani eklemek istediğim herhangi bir şey yok. İstanbul gibi bir yerde sürekli kısa mesafe yapıyorsanız Tercih edilebilir. güzel bir alternatif yani. Edebilir, kesinlikle. Motosiklet yerine veya araba yerine. Çünkü araba dediğin şeyin çok İki kişi özellikle bak konuşa rahat Aynen. rahat kask giymeden değil mi? Evet. Gezebiliyorsun. Bu arada ben de bir motor kullanıcısı olarak motorla bunu yan yana koyamam yani. Onun zevki ayrı. evet. İlla ki motorcu arkadaşlar da vardır. Melih çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Bu Çok arada güzel bir içerik. herhalde Ami'yi Racebox'la böyle ölçen, desibel cihazıyla ölçen hiç olmamıştır. Bence Aynen. Ami'nin en eğlenceli, en güzel, hem profesyonel hem eğlenceli güzel bir testi oldu. Evet. Yanlayarak. Yanlayarak fren testi. İstersen el freniyi de yanlayabilirim yani ha. İster misin? Deviremedin en sonunda devireceksin Erdem. Şuraya dikine park edelim mi? Evet olur. Al. Gir buraya. Hop.
Mis gibi. Mis gibi. Vallahi gayet güzel oldu. Dışarıda da kaldı. Dışarıda falan da kalmadık. Yani biraz burada kaldırım yok zaten. Evet. Oraya girmiş olduk. Böyle de bir kolaylığımız var. Ha, eksileri direksiyonu toplamamasını, sert olmasını ekleyeyim. Yani bunları alacak arkadaşlar bilsinler. O yüzden söylüyoruz arkadaşlar. Türkiye'nin en tarafsız, en objektif ve bence en iyi otomobil test kanalı. Evet, en detaylı. Kesinlikle. Sizlerin de desteğiyle daha iyi olacak arkadaşlar. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kasisten de geçtik. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Çekim noktamıza geldik. Engin Özer'in şöyle Volvo'suna yanaşalım. Valla yalnız ışıklandırma falan güzel. Evet. 248 kilometreye geldi. Kilometremiz kaçtı? 225 ile çıktık ama kaç kilometre Tamam. gösteriyor? Onu da bilmiyorum. buradan bakarız. Ara görüntü olarak onları eklerim ben. Menzilimiz de bu şekilde olmuş oldu. O zaman videoyu kapatalım. Aynen. Artık. Ya Öyle şu anda deneyemez miyiz bir daha? Bakalım. Sıcak falan yok değil mi ya? Arkaya sıcak veriyor mu? camı ısıtıyor abi. Tamam, ısıtıcı işte. Hayır ya, şu camın rezistansı değil mi Isıtıyor. bu? Ha? Ha? Yok ki cam rezistansı. Bu ısıtıyor. Veriyor mu sıcak peki? Evet, veriyor. Bak Ama kapattım. bundan da bu kışın etki etmez ki. Eder gerçi, niye etmez? Ediyor lan. Aa. O zaman söyleyelim. Oo. Arkadaşlar, Bunu açınca mı oluyor? evet, bunu açınca buradan sıcak hava geliyor. Evet. Onun bilgisini verelim. Vallahi kusura bakmayın, ben cam rezistansı zannettim onu. Citroen kusura bakmasın. Evet, bu da böyleymiş. Yanlış Kışın- bilgi vermeyelim. kışın içeriği Kışın kırar. ısıtır. Bayağı ısıtır. Artık sen kışın yorum yazarsın videoya. Ben kış olmadan editlerim inşallah. Şimdi Melih güzel bir soru sordu. Bu kapı böyle açılıyor. O kapı bu tarafa açılıyor. Abi dedi, niye bu kapılar böyle açılıyor? Cevabını veriyorum. Evet. İkisi de aynı kapı. Bunlar maliyeti düşürmek için, yani sol kapı için, sağ kapı için ayrı bir kalıp üretilmemiş. İkisi de aynı ve interchangeable deniyor. Yani birbirinin yerine kullanılabilir kapılar bunlar. Evet. O yüzden Aynı böyle zamanda bir kullanıcıya da kolaylığı var da. oradan çıkmak daha kolay. Ama şimdi çıkışını beğenmedim. Niye? Oranın binişi zor ya. Şimdi Buranın bunu oraya bin- taksak olmuyor değil mi? Hayır, Gene aynı işte onu açılacak. bak, onu al buradan çevir buraya koy. O da burada olacak yani yine. Onun sol taraftaki menteşeleri, bunun da yine burada Ha. sol tarafta. Oradan çıkışı beğenmedin sen. Buradan çıkış güzel. Oradan çıkış Buradan kötü. çıkış kötü, evet canım, Evet. buradan. Bence Yani sen de gel çıkışta- buradan Oradan mı çıkayım? Ha, oradan da çıkabilirim. Yani evet, İstediğin buradan yerden çıkış çıkabilirsin. çok aynen. şey değil ya. Çok böyle iyi değil yani. Evet. Biraz zor. İnmek binmek. Abi Ami testi böyle ya. Aynen.